Ne Yapsak'tan merhabalar. Bugün yine İstanbul'dayız. 2 hafta üst üste İstanbul'dan Ne Yapsak yayını yapmak da güzel. Özlemiştik evet İstanbul'u ve haftanın kültür sanat ajandasına hızlıca başlayalım. Ve sevgili Boran Kuzum'la başlamak istiyorum. Çünkü geçen hafta Boran Kuzum bir sürpriz yaptı ve Tuğçe Şenol'un Yağmurlar isimli klibinde yönetmenlik yaptı. Boran'ın bu klip yönetmenliği gerçekten başarılı olmuş. Klip lansmanına gittim. Orada izledim klibi ilk önce ve çok heyecanlıydı. Hem Tuğçe çok heyecanlıydı hem Boran çok heyecanlıydı. Çok da güzel bir iş çıkarmışlar. Ellerine sağlık. Şarkı da çok güzel bu arada. Çok sevdim o şarkıyı. Siz de eğer Boran Kuzum'un ilk yönetmenlik deneyimi olan Tuğçe Şenol'un Yağmurlar klibini hala izlemediyseniz mutlaka izleyin. Ve hadi konserlerle devam edelim. Bora'nın bu güzel yönetmenlik deneyiminden sonra konserlerle devam edelim. Ne dinleyeceğiz önümüzdeki haftalarda hızlıca bir bakalım. İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası İstanbul ve Ankara'ya geliyor. Kültür Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Royal Philharmonic Orchestra 3 akşam boyunca Türkiye'de İstanbul ve Ankara'da konser verecek. İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışı öncesi 25 Eylül Cuma saat 20.30'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde ilk konser gerçekleşecek ve Petrova ile Romantizmin Derinlikleri isimli bir konser bu. Daha sonra ikinci konserde Şef Vasili Petrenko yönetiminde 26 Eylül Cumartesi 20.30'da yine İstanbul Kültür Merkezi'nde olacak ve bu konserin ismi de Leonskaja ile Anıtsal Klasikler ve 27'sinde de 27 Eylül Pazar günü saat 20'de Royal Philharmonic Orchestra CSO'da Ankara'da Ankaralı müzikseverlerle buluşacak. Bence dünyaca ünlü bu filarmoni orkestrasını dinlemek için çok büyük bir fırsat. 2 gün üst üste 25 ve 26'sında İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde, 27'sinde ise Royal Philharmonic Orchestra 27 Eylül Pazar günü 20'de CSO adı Ankara'da olacak. Bence bu konserler kaçmaz. Tabii Royal Philharmonic Orchestra deyince aynı tarzdan devam edelim, klasiklerden devam edelim ve Ayda Gomez'in Carmen'i 4 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde olacakmış. Onun haberini verelim. 14 yaşında Ballet Nacional de España'ya katılan ve 3 yıl içinde baş dansçılığa yükselen 30 yaşında kurum tarihinin en genç sanat yönetmeni olan böyle başarılarla dolu bir geçmişe sahip Ayda Gomez ve Carmen'le İstanbul'a geliyor. 4 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde olacak. Bu da Ayda Gomez'in performansı da. Ayda Gomez ve topluluğu da İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbul'a geliyor. Bunun da söyleyelim. Ve yine aynı tarzdan devam ediyoruz. Uluslararası müzik dünyasının özgün topluluğu Janosko Ensemble Bodrum'a geliyor. Mozart, Bach, Vivaldi gibi klasik müziğin büyük bestecilerini kendine özgü üslubuyla bize dinleten, kendine özgü üslubuyla yorumlayan Janosko Ensemble 31 Ağustos'ta Bodrum Kalesi'nde müzikseverlerle buluşacak. ECA'nın ana sponsorluğunda gerçekleşecek bu konser Bodrumluların da kaçırmaması gereken konserlerden bir tanesi. Haliç'in kıyısında konser dinleyebileceğiniz bir organizasyondan bahsetmek istiyorum. O da Tersane İstanbul'daki Rowing Cup. Rowing Cup 11-13 Eylül tarihleri arasında ikinci kez Haliç'te gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl Fazıl Say bir konser vermişti. Tersane'deki bu ilk Tersane İstanbul Rowing Cup etkinliğinde. Bu kez bakalım neler varmış İstanbul Rowing Cup'ta. Pek çok DJ etkinliği, farklı etkinlikler gerçekleştirilecek ama öne çıkanlardan bir tanesi oyunculuktan sonra müzikte de özellikle bu yıl oldukça iddialı adımlar atan sevgili Bergüzar Korel bir konser verecek. İstanbul'da olsaydım kesinlikle Bergüzar'ın bu performansını kaçırmazdım. Bergüzar Korel büyük ilgi gören Hatırladıkça projesiyle Denizbank Tersane İstanbul Rowing Cup kapsamında İstanbullularla buluşacak. 12 Eylül Cumartesi günü sevgili Bergüzar Korel'in Hatırladıkça projesini İstanbullu sanatseverlere sunacağı Denizbank Tersane İstanbul Rowing Cup'taki bu konseri bunu da kaçırmayın. Ve 13 Eylül Pazar günü yine aynı etkinlikte Pink Martini All Stars sahnede olacak. Tersane İstanbul'daki Rowing Cup sahnesinde olacak. Ve etkinlik kapsamında ayrıca çocuklar da düşünülmüş ve Land of Legends Kids Lounge'da da pek çok etkinlik gerçekleştirilecekmiş. Buradan da bunun altını çizelim. Ve bu konserde hem İstanbul hem de İzmir'de gerçekleştirilecek. Fransız müziğinin güçlü sesi Garo 16 Eylül'de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak.
18 Eylül'de ise İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak Fransız müziğinin güçlü sesi Garo. Konser dinleyebileceğiniz bir başka etkinlikte Avusturya Liseliler Vakfı tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen ALV Müzik ve Sanat Festivali 19-20 Eylül tarihlerinde İstanbul Yeniköy'deki Avusturya Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirilecek. Avusturya Başkonsolosluğu'nun o muhteşem bahçesinde konserler çok güzel oluyor gerçekten. Özellikle Caz Festivali'nin de birçok konseri orada oldu. Birçok kez gittim ve orada konser dinleyebildim. İnşallah bu yıl bu Avusturya Liseliler Vakfı'nın düzenlediği bu konserlerde de olmak istiyorum doğrusu. 19-20 Eylül tarihlerinde kimler var? Hadi hemen bakalım. 19 Eylül Cumartesi günü 16.30'da Candle Experience var. 18.30'da Dua Minerva. 20.30'da Opera Twins Sinem Balık, Didem Balık var. Ve 20 Eylül Pazar günü 16.30'da Doğa Kılıç, Buğrahan Çayır. 18.30'da Ferit Otman Quintet. Ve 20.30'da Emir Ersoy, Işın Karaca birlikte sahne alacak. Bu sanat festivali kapsamında. Evet, İstanbul'da yavaş yavaş güneş batarken biz ajandamıza devam edelim. Bakalım başka neler var. Bir oda müziği festivali var biliyorsunuz İstanbul'da. Onu da konserler kapsamında mutlaka söylemek istiyorum. Dostluğun müziği için geri sayım başladı diyor Nil Kocamangil. İstanbul Oda Müziği Festivali'nin direktörü kendisi ve çok iyi bir cellist bir taraftan da. Nil bu organizasyonu İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'ni 6. kez düzenliyor. Daha önceki yıllarda yaptığımız röportajları da izleyebilirsiniz. Bu yılda 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 6-24 Eylül tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda düzenlenecek. Süreyya Operası'nın o muhteşem atmosferinde oda müziği festivali kaçmaz. Üstelik dünyadan pek çok sanatçının geleceği, aynı zamanda master class'ların yapılacağı, söyleşilerin yapılacağı çok önemli bir etkinlik bu Oda Müziği Festivali ve Nil'in kariyeri zaten başarılarla dolu. Çok yetenekli, çok başarılı bir sanatçı. Uluslararası network'ü çok geniş. O yüzden her yıl İstanbul'a Uluslararası Oda Müziği Festivali'ne çok önemli sanatçılar, şefler ve müzik insanlarını getiriyor. O yüzden özellikle bu festivali oda müziği seviyorsanız ya da ilk kez tanışacaksanız mutlaka dinleyin derim. Süreyya Operası'nın o muhteşem atmosferinde. Dediğim gibi söyleşiler var, konserler var, masterclass programları var. Tüm bu Oda Müziği Festivali'nin programına festivalin sosyal medya adreslerinden de ulaşabilirsiniz. Hadi şimdi tiyatro diyelim. Uzun zamandır aslında bir yaz arası vermiş gibi olduk biz de tiyatroları ama turneye çıkan tiyatroları hep söylemeye çalıştık. Şimdi de Salih Bademci'den bir oyun haberi verelim. Biliyorsunuz geçen yıl Salih Bademci tek kişilik bir oyuna başladı. Sesler. Salih'in bu tek kişilik oyunu Mehmet Birkiye yönetmenliğindeki Sesler, tek kişilik bu Sesler oyunu 14 Ekim'de Maksimum Unique Hall'da sahne alacak. Bunu buradan duyurmuş olalım. Salih Bademci hayranlarına duyurulur. Henüz ben de izlemedim. İnşallah 14 Ekim'de ben de gidip Salih'i izleme fırsatı bulurum. Ve aslında yaz bitmeden açık hava konserleri devam ederken tabii ki açık havadaki konserleri de kaçırmayın ama açık havadaki tiyatroları da kaçırmayın. Çünkü açık hava yaz oyunları heyecanı Musahipzade Celal'in Haramiler oyunuyla başladı. Bunu da söyleyelim. Haramiler Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sergilendi. Hemen biz de oraya çok yakınız. Her akşam çok güzel etkinlikler, çok güzel konserler oluyor. Ayrıca Açık Hava Tiyatrosu'nda Açık Hava Tiyatrosu'nun olması kadar güzel ve anlamlı da bir şey yok bence. O yüzden gerçek manada tiyatroyla da buluşması çok keyifli ve Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu tam 79 yıldır orada her yaz, hatta her sonbahar, hatta artık ilkbaharda da seyircilerini ağırlamaya devam ediyor. Çok önemli bir sahne açık havada konser vermek, açık havada performans sergilemek. O yüzden bu geleneksel mekanda tiyatroları da kaçırmayın derim. Tam açık hava tiyatroları, açık hava konserleri derken arkada da bir konser başladı. Biz şu anda Maçka Parkı'ndayız. Buradan yayın yapıyoruz. Belki ses de geliyordur açık havadan. Nerede bilmiyorum bu konser. Açık hava tiyatrosu değil ama açık hava tiyatrosu önümüzde. Bu arkadan geliyor. Neyse, müzik eşliğinde de ajandayı sunmaya devam edelim. Evet, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda açık hava tiyatroları başladı demiştik Haramiler oyunuyla ve yoldan çıkan oyun da 27-28 Ağustos'ta Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Belki bunun yayınlandığı gün 28'inde yani siz de Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'ndaki bir yoldan çıkan oyununu yakalayabilirsiniz. Evet, tiyatro demişken ödüllerle devam etmek istiyorum. Türkiye
Türkiye'nin en uzun soluklu ve sadece oyuncu ödülleri veren tek organizasyonu olarak lanse edilen, 27. kez düzenlenen HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nin 27. yılı için adaylar ve özel ödüller açıklandı. 21 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek törende onur ödülü tiyatro alanında Yıldız Kültür'e, sinema alanında ise Suzan Avcı ve Salih Güney'e verilecek. Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülünü ise Suna Keskin'e takdim edilecek. Sarı zarflarla Tansu Biçer ve Özgün Amal Seçici Kurul özel ödülüne, O da Bir Şey mi ile Merve Asya Özgür, Ekrem Bora yılın en iyi çıkış yapan oyuncu ödülüne değer görülürken HDI Sigorta özel ödülü Monologlar Müzesi'ne verilecekmiş. Tiyatro Seçici Kurul tek kişilik performans ödülü ise Aşağıdaki Pencere ile Güldoğa Sevgi'nin ve Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri ile Onur Ünsal'ın olacakmış. Evet, ödüller böyle. Diğerleri de 21 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek HDI Sigorta Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema ödüllerinde sahiplerini bulacak. Sinemalara geçmeden önce bir sergi duyurusu yapayım. O da güzel İzmir'den olsun. Özdere'den, Club Marvi'den. Atölye Marvi sezona Salih Yılmaz'ın Toprağın Bana Verdikleri sergisiyle devam ediyor. Atölye Marvi'de ardı ardına yaz boyunca sergiler gerçekleştiriliyor ve bu ay Eylül ayında, yani 28 Ağustos'ta açılıyor sergi ve 22 Eylül tarihine kadar da sezonun 4. sergisi Salih Yılmaz'ın Toprağın Bana Verdikleri ile devam edecek. Toprağın Bana Verdikleri çok güzel bir isim bu arada ve Salih Yılmaz'ın aslında porselen işleriyle de çok örtüşüyor. Bir kere ismiyle zaten çok örtüşüyor ve eminim çalışmalarında beden, bitki, hayvan ve çevre arasındaki görünmez bağları araştıran Salih Yılmaz, çiçekleri yalnızca estetik bir unsur olarak değil, yaşamın sürekliliğini, kırılganlığını ve yeniden başlama potansiyelini taşıyan metafor olarak ele alıyor. Dolayısıyla tüm bunları açıkladıktan sonra, bu cümlelerden sonra Toprağın Bana Verdikleri sergi ismi de çok anlamlı geliyor bir taraftan. Bir aksilik olmazsa ben de bu serginin açılışına Club Marvi'ye, Atölye Marvi'deki bu sergiyi izlemeye, görmeye gideceğim. Eğer sizin de yolunuz düşerse Atölye Marvi'deki bu sergiyi görmenizi tavsiye ederim. Daha görmeden, çünkü Salih Yılmaz çok önemli bir porselen sanatçısı. Sinemaya hızlıca bir geçiş yapalım ve 22. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali Çanakkale'de başlıyor. Türkiye Sinema Audiovisual Kültür Vakfı TÜRSAK tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali bu yıl 29 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında Çanakkale'de 17 burada AVM'de gerçekleştirilecek ve bu kapsamda pek çok da film gösterilecek. 5 gün boyunca çocuklara özel seçilmiş filmler gösterilecek. Festival kapsamında Pırıl Saklı Robotlar, İbi Uzay Görevi, Kardeş Takımı 3, Süper Bir Takım, Kutup Kahramanları, Maşa ile Koca Ayı Mucize Parkı, Dino Ailesi, Arnie and Barney Şapşik Kardeşler, Uzaylı Dostum Filik ve Cesur Kirpi filmleri gösterilecekmiş. Filmlerin seanslarına da festivalin sosyal medya adreslerinden ulaşabilirsiniz. Eğer vizyona gelecek olursak tabii ki Odyssey ile Spider-Man devam ediyor. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta Invited vizyona girdi. İlgi gören filmlerden bir tanesi Invited. Özellikle sosyal medyada oldukça ilgi gördü ve çok konuşuldu. Odyssey ile Spider-Man zaten konuşulmaya devam ediyor bir taraftan da. Henüz Spider-Man'i izlemedim. Ben de bu hafta inşallah Spider-Man'i izleyeceğim oğlumla birlikte. Ve bu haftanın vizyon filmlerine gelirsek, Dışarıdakiler Bir Zamanlar Almanya'da vizyona giriyor. Köpekler ve Yıldızlar vizyona girecek. Sadece Bir Gece, Tadın Sihirli Lambası, Coyote Akme'ye Karşı, Harry Potter ve Felsefe Taşı, Atatürk Zaferin Şafağı, Dolly, Kuşatma Kayıtları bu haftanın vizyonda olan filmleri. Hava kararıyor. Dolayısıyla kapatmak zorundayım. Bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yine başka bir Ne Yapsak ajanda programında görüşürüz. Bakalım nerede olacağız? İzmir'de mi olacağız? İstanbul'da mı olacağız? Ya da Türkiye'nin, dünyanın neresinde olacağız? Henüz bilmiyorum. Kısmet diyelim ve beğenmeyi, yorum yapmayı ve önerilerde bulunmayı unutmayın lütfen. Haftaya yeniden Ne Yapsak ajandasında buluşmak üzere. İyi seyirler, iyi dinlemeler. Her nerede ne dinleyecekseniz, ne izleyecekseniz.